Kanala tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün böyle vlog tadında, henüz işimize gücümüze başlamamışken sabah vakti, hem dedim Roma ile buradan çıkamayacağız, kapı kapalı buradan. Hem dedim Roma ile bir gezinti yapalım. Hem de bir vlog çekelim. Bunun da konusu yürürken pipo içmek ve bent pipolar olsun. Tabii ki bugünkü videoda neyden bahsedeceğim az çok belli olmuştur diye tahmin ediyorum. Bugünkü videoda az çok dışarıda pipo içmek ve bent pipolardan bahsedeceğiz. Çünkü tabii ki bent pipoların en büyük özelliği ağızda taşınabiliyor olması. Yani şu şekilde clinch etmeden, şu şekilde bırakırsam eğer ağzımda gayet rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Çenemi yormadan. Ama tabii ben biraz alışık olduğum için açıkçası clinch ediyorum. Clinch etmek dediğimiz şey de dişlerin arasında tutmak. Git oğlum kız. Git oğlum bakayım. Tabii bu yorucu bir eylem. Birazcık çene kaslarınızın alışık olması lazım. Getir. Orada 10 küsür yıl pipo içince artık çene kaslarınız da alışıyor. Tabii bir yandan kızı da elediğimiz için getir bakalım. Aferin güzelim. Oyun vakti geldi. Şimdi tabii dışarıda pipo içerken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri rüzgar. Eğer rüzgar fazlaysa piponuz yanabilir dostlar. Piponuz yanmasın diye tabii ne yapıyorsunuz? Rüzgarlı havalarda dışarıda pipo içmiyorsunuz. Eğer ille de içecekseniz rüzgar şapkası denilen şeyler var pipolar için. O şapkalardan kullanabilirsiniz gayet. Hadi bırak. Gayet kullanışlı ve faydalıdır. Hemen kızımıza dönelim. Hayır, otur oraya. Otur kızım. Yat bak. Bekle. Hadi. Dışarıda pipo içme meselesinin bir başka sıkıntısı, eğer şehirdeyseniz çok yüksek ihtimalle tabii bir mahalle baskısıyla karşılaşacaksınızdır. Çünkü insanlar alışık değiller. Nereden baksanız bir 100 yıla yakındır ve sağda solda dışarıda pipo içen çok fazla insan yok. Hal böyle olunca sizi dışarıda pipo içerken bir de üstüne video çekerken gördüklerinde tabii işlerin rengi oldukça değişiyor. Ama tabii belli bir zamandan sonra bunları iplemiyorsunuz. O belli bir zaman sonrası hangi zaman sonrası? Özellikle 30'dan sonra diyebilirim. Birazcık rahatlıyor işler. Çünkü artık kazık kadar adam olmuşsunuz. Hani kime ne canım? Hani ben istediğim yerde içerim bu mereti şeklinde bir durumunuz var. Ama eğer 20'li yaşlardaysanız vaziyet biraz sıkıntılı, biliyorum. Yaşandı bunlar. Çünkü şimdi 20'li yaşlarınızdasınız. 19, 20, 21, 22 artık neyse. Dışarıda pipo içeceksiniz. Akla ilk gelen şey tabii bir ergenlik vesilesi. Efendim işte bir yere ait olma, bir şeye ait olma ya da kendini farklı gösterme, farklı olma çabasıymış gibi olabilir. Ancak çoğunlukla zaten bu medet çok da aynı olan insanların içtiği bir zamazingo olmadığından bu sizi rahatsız edecektir. Aynı 30'lu yaşlarınızda olduğu gibi mümkünse bunları iplemeyin dostlar. Çünkü topluma çok ayak uydurabilen insanlar olsaydık eğer, yalnız başımıza bu kadar keyifli bir vakit geçirme ihtiyacı da hasıl olmazdı. Biz de çoğu insan gibi. Roma gel buraya.
Yat kızım. Aferin. Gel karşıma. Gidelim hadi. Orada da başka köpekler var. Ne diyorduk? Hani çok da topluma ayak uydurma çabasında olan insanlar olsak zaten pipo içmezdik. Hele ki zamanın bu kadar hızlı aktığı, her şeyin sana hızlı ol, hızlı ol, her şeye yetişmelisin, kaçırıyorsun her şeyi, aman Allah'ım her şeyi yapmalısın dediği bir noktada ya durun kardeşim ben bir pipomu içeyim ya deyip sakin sakin oturmak ya da düşünmek. Her zaman sakin olmak da zorunda değiliz pipo içerken. Yani en nihayetinde bu bir şey değil, meditasyon aracı değil. Tabii meditatif bir eylem özellikle başlangıçta. Ama bu gibi sebeplerden ötürü dışarıda pipo içmekten geri durmamak lazım. Tabii ki esası manasında pipo içmekten, tütün ürünleri kullanmaktan geri durmak lazım. Günün sonunda zararlı bir şey. Asla tavsiye etmiyorum. Ağzınız falan hep leş gibi olur yani. Yapmayın. Fakat ille de yapan dostlar için Roma git al onu kızım. İlle de yapan dostlar için ve dışarıda pipo içecek olan dostlar için nacizane en değerli tavsiyem rüzgara dikkat ve bir de yürüyerek hani gezinti yaparak pipo içecekseniz eğer tabii ki bent bir pipo çok daha rahat oluyor. Şimdi clinch aslında şu an dediğim gibi ben clinch ederek kullanıyorum pipoyu. Yani dişlerimin arasında sıkıştırarak kullanıyorum. Şu şekilde asmak çok daha kullanışlı oluyor bent pipolarda. Zaten bir de aslında bent piponun nasıl yaygınlaştığından da bahsedelim buradan. Biliyorsunuz Sherlock Holmes çok meşhur oluyor döneminde. Sherlock Holmes meşhur olduğu vakit kitaplarda okuduğunuz Sherlock Holmes'un içtiği pipo billard yani düz bir pipo. Fakat aynı bu videoda olduğu gibi bir görsel olacaksa yani tiyatro oyununa döküldüğü zaman bu bent pipo tercih ediyorlar. Kalabaş aslında tercih ediyorlar. Bunun sebebi de sıfatının yani Nur Cemal'in oyuncunun insan gibi gözükebilmesi. Burada da bizim için birazcık aynı şey geçerli. Yürüyerek dışarıda bir pipo içeceksek eğer aslında düz pipodan ziyade bent pipo daha evla. Çünkü ikili iletişimde de en azından şu hizada durup yüzümün bir kısmını kapatan bir şey olmuyor. Yüzüm gayet okunabilir oluyor. Aynı zamanda da güzel bir aksesuar olmuş oluyor suratta. Yani bir erkeğin en önemli aksesuarlarından biri olarak görüyorum ben. Yani saat ilgim yoktur mesela benim. Önemli aksesuardır erkek için. Ama özellikle pipo bir erkek söz konusu olduğu zaman gerçekten hani kıyafetiyle, giyimiyle ya da her neyiyle ise onunla ciddi oranda örtüşmesi gereken önemli bir aksesuar. Şimdi kızın topunu kaybettik. Gel buraya. Nerede kızın topu? O da arıyor. Cane Corso'lar böyle arkadaşlar. Hani bir Malinois, bir Alman kurdu beklemeyin. Gel. Nerede top nerede? Roma. Nerede topun? Önce ben buldum. Roma. Gel kızım. Gel kızım. Tabii dışarıda pipo içmenin zamazingolarından biri tabii. Özellikle iki eliniz doluysa, yani bir eliniz doluysa da yeter zaten de. Nasıl temp edileceği piponun gördüğünüz gibi böyle parmağınızla, parmağınızı yakmayacak şekilde temp edebiliyorsunuz. Tabii bu da biraz tecrübe istiyor, zamanla gelişiyor. Evet. Ne diyorduk en son? En son ışığı arkamıza alıp kamerayı katlediyorduk. Kendi topunu da kendi götürüyor kızım ya. Evet. Dışarıda dedik pipo içilecekse rüzgara dikkat edilmesi. Zırvalıyoruz işte ya. Ya maksat video olsun yani hani. Ama dışarıda video yani dışarıda pipo içmekle ilgili bir video çekmek istiyordum. Bugün de oldukça yoğun bir gün olacak.
Sabah da böyle saat 8 falan civarı, şu an yanlış bilmiyorsam, uyanmışken hem dedim Roma'nın gezisini bir halledelim. Bir pipumuzu tüttürelim. Birazcık da sohbet edelim istedim. Videoyu burada sonlandırayım dostlar. Diğer videolarda böyle vlog tadında da videolar gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.